Bugünkü konumuz gerçekten de çok hassas. Akciğer nakli yolculuğuna çıkıyoruz. Bu yolculuk bazıları için son bir umut demek ama aynı zamanda inanılmaz zorlu bir süreç. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bakalım. Neden son çare olduğuna, o zorlu bekleme sürecine, operasyonun kendisine, nakil sonrası yepyeni hayata, vücudun verdiği savaşa ve en sonunda da sonuçlara ve gelecekteki zorluklara değineceğiz. Evet, ilk durağımız son çare, yani nefes almanın artık bir savaşa dönüştüğü o an. Bir insan neden bu kadar büyük, bu kadar köklü bir operasyona ihtiyaç duyar? Çünkü gerçekten de başka hiçbir seçenek kalmamıştır. Peki, tam olarak ne zaman yeni bir akciğere ihtiyaç duyulur? İşte bu sorunun cevabı bizi artık tıbbın sunduğu diğer tüm tedavilerin tükendiği, yaşam beklentisinin ne yazık ki çok kısaldığı son evre akciğer hastalarına götürüyor. Bakın, burada ana nedenleri birkaç başlık altında görüyoruz. Mesela koah gibi obstrüktif hastalıklar var. Ama tabloya dikkatli bakınca özellikle idiopatik pulmoner fibrozis yani İPF gibi hastalıklarda durumun ne kadar vahim olduğunu anlıyoruz. Bu hastaların %20'den fazlası uygun bir akciğer beklerken hayatını kaybediyor. Durum gerçekten çok ciddi. Gelelim o meşhur bekleme sürecine. Burası işin en can alıcı noktalarından biri. Çünkü mesele sadece nakle ihtiyacınızın olması değil. Yani evet, yeterince hasta olmanız lazım ama bir yandan da bu devasa operasyonu ve sonrasını kaldırabilecek kadar da güçlü olmanız gerekiyor. İnanılmaz bir denge bu. Peki kimler aday olabilir? Süreç nasıl işliyor? Değerlendirme o kadar detaylı ki sadece akciğer fonksiyonlarınıza bakılmıyor. Psikolojik durumunuz, sosyal çevreniz, her şey didik didik ediliyor. Kapsamlı testler yapılıyor ve bu kararı tek bir doktor vermiyor bakın. Göğüs hastalıkları uzmanından cerraha, psikiyatristen sosyal hizmet uzmanına kadar koskoca bir ekip birlikte karar veriyor. İşte bu tablo nakle giden ince yol tanımını çok güzel özetliyor. Sol tarafta mutlak, yani kesinlikle olmaz denilen durumlar var. Mesela yakın zamanda kanser geçirmiş olmak. Bunlar varsa kapı direkt kapanıyor. Sağ tarafta ise relatif, yani duruma göre değişir diyebileceğimiz faktörler var. 65 yaş üstü olmak, aşırı kilolu olmak gibi. Bunlar tek başına engel olmayabilir ama riski o kadar arttırıyor ki adaylıktan çıkarılmanıza neden olabilir. Gerçekten de ip üstünde yürümek gibi bir şey. Her şey yolunda gitti, harika bir aday buldunuz diyelim. Ama bir sorun daha var, hem de çok büyük bir sorun. Bu %25'lik oran ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bağışlanan her 4 akciğerden sadece bir tanesi nakil için uygun durumda. Yani uygun organ bulmakta inanılmaz zor. Bu bekleme listesindeki dramı daha da artırıyor. Peki, o beklenen telefon geldi ve uygun organ bulundu. Sırada ne var? Operasyon. Ama tek bir operasyon türü yok. Gelin bakalım. Burada 3 ana prosedür var. Tek akciğer, çift akciğer ve kalp akciğer nakli. Genelde koah gibi durumlarda tek akciğer yetebiliyor ve cerrahi riski daha düşük. Ama mesela kistik fibroz gibi enfeksiyonun 2 akciğeri de sardığı durumlarda mecburen çift akciğer nakli yapılması gerekiyor. İşte burada bir ikilem ortaya çıkıyor. Çift akciğer nakli daha kalıcı bir çözüm sunsa da gördüğünüz gibi ameliyat sırasındaki ölüm riski de tek akciğere göre daha yüksek. Cerrahlar ve hastalar için çok zor bir karar. Operasyon bitti, her şey yolunda gitti. Ama asıl mücadele şimdi başlıyor. Çünkü bu ömür boyu sürecek bir taahhüt. Yeni bir hayat ama kuralları olan bir hayat. İyileşme yolu hiç de kolay değil. İlk adım agresif bir rehabilitasyon süreci. O yeni akciğerlerle vücudun yeniden uyum sağlaması, maksimum kapasiteye ulaşması lazım. Sonra çok dikkatli bir yönetim gerekiyor. Beslenme, enfeksiyon riski, ağrı kontrolü ve tabii ki en önemlisi ömür boyu kullanılacak olan o ilaçlar. Yani immünosüpresyon. Peki nedir bu immünosüpresyon? Aslında kelime anlamı bağışıklık sistemini baskılamak. Şöyle düşünün, vücudunuzun bir savunma ordusu var, bağışıklık sistemi. Bu ordu yabancı olan her şeye saldırır. Yeni takılan akciğerde teknik olarak yabancı bir doku. İşte bu ilaçlar o orduyu bir nevi uyutuyor, gücünü azaltıyor ki yeni organa saldırmasın. Vücudu o akciğeri kendinden sanması için kandırıyoruz aslında. Ama o orduyu, yani bağışıklık sistemini baskılamanın da bir bedeli var. Çünkü ne kadar baskılarsanız baskılayın, vücut eninde sonunda karşı koymaya çalışıyor. İşte bu da bize en büyük savaşa getiriyor: reddedilme. Reddedilmenin iki yüzü var diyebiliriz. Biri akut red. Bu daha çok operasyondan sonraki ilk haftalarda ortaya çıkan ani bir saldırı gibi. Aslında hastaların %90'ından fazlası bunu yaşıyor. Ama korkutucu olsa da genellikle ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Asıl sinsi düşman ise kronik red.
Bu aylar hatta yıllar içinde yavaş yavaş gelişiyor ve uzun vadede hayatta kalmanın önündeki en büyük engel haline geliyor. İşte o sinsi düşmanın yani kronik reddin tıptaki adı bu. Bronşiyolitis obliterans sendromu, kısaca BOS. Peki ne yapıyor bu sendrom? En basit haliyle akciğerlerdeki en küçük hava yollarını yavaş yavaş bir yara dokusuyla tıkıyor, daraltıyor. Sonuç, akciğer fonksiyonları giderek azalıyor, nefes almak yine zorlaşıyor. Ve şimdi sıkı durun, rakam gerçekten çok çarpıcı. Nakil olan hastaların neredeyse yarısı sadece 2 yıl içinde bu sendromla yani BES ile tanışıyor. Düşünsenize o kadar zorlu bir süreçten geçiyorsunuz ve 2 yıl içinde en büyük düşman kapınızı çalıyor. Bu mücadelenin ne kadar çetin olduğunu gösteriyor. Peki tüm bu savaşın sonunda tablo nasıl? Yani onca risk, onca emek karşılığında ne elde ediliyor? Gelin nihai sonuçlara ve geleceğe bakalım. Bu grafik bize çok net bir şey söylüyor. Ortalama olarak nakil sonrası yarı ömür dediğimiz süre, yani hastaların yarısının hayatta kaldığı süre yaklaşık 5,3 yıl. Ama detaya inince ilginç bir şey görüyoruz. Tek akciğer nakli olanlarda bu süre 4,6 yıla düşerken daha riskli olan çift akciğer nakli olanlarda 6,6 yıla çıkıyor. Yani evet, ameliyat riski daha yüksek ama uzun vadede daha iyi bir sonuç veriyor gibi görünüyor. Uzun vadeli gerçekliğe rakamlarla bakalım. İlk bir yılı atlatanların oranı oldukça yüksek, %70-80 civarında. Bu harika bir haber. Ama 5. yıla geldiğimizde bu oran yaklaşık %50'ye düşüyor. Yani her 2 hastadan biri 5. yılda hayatta olmuyor. Peki neden? Listenin başında yine o sinsi düşman var. Kronik RET yani BOS. Ardından bağışıklık sistemi baskılandığı için ortaya çıkan enfeksiyonlar ve maalesef kanser riski geliyor. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, uzun süreli sağ kalımın önündeki en büyük engel 5 yıl içinde hastaların yarısında BOS olarak kendini gösteren kronik RET'tir. Yani işin özü şu, tıp organı değiştirecek kadar ilerledi evet. Ama vücudun o yeni organı yavaş yavaş yok etmesini önleyecek o sihirli formülü henüz bulamadı. Sonuç olarak akciğer nakli gerçekten de mucizevi bir ikinci şans. Ama bu şans bir yanda organ yetersizliği, diğer yanda kronik red gibi devasa engellerle geliyor. Bu ömür boyu süren bir savaşın gölgesinde yaşanan bir hayat ve bu durum aklımıza şu soruyu getiriyor. Nefes alma mücadelesinde bir sonraki adım ne olacak? Bu engelleri aşmak için tıp dünyası nasıl bir yol izleyecek?